Öncelikle ben İpek. Son zamanlarda beni sürekli bir şeyler yazarken gördünüz ama sizinle pek paylaşmadım. Eğer bu videoyu paylaşıyorsam muhtemelen yazdığım şeyi yani artık bitirmişimdir ve gitmesi gereken yere gitmiştir. O yüzden de artık o sizinle paylaşacak cesareti bulmuşumdur diye düşünüyorum. Tahmin edememişsinizdir ama ben bir roman yazdım ve çok aşırı mutluyum. Bundan 6 gün önce romanımı tamamladım. Şimdi tekrar bir geriye dönüp okumasını ve düzeltmelerini yapmam gerekiyor. Ve kendime bir zaman belirlemiştim. Bu ayın sonuna kadar bitmesi gerekiyordu. Yani yaklaşık 10 günüm kaldı. Ve 10 gün içerisinde artık son düzeltmeleri yapmak istiyorum. Aslında yazarken bir şey belirleyemiyorsun kendine. Hani bugün 5 sayfa yazacağım, 5000 kelime yazacağım. Böyle bir şey yok. Nasıl gelirse öyle geliyor ve yazabiliyorsun. Ama galiba yani zannediyorum ki düzeltirken öyle değil. Çünkü sadece okuyacağım ve bazı yerleri derinleştirip bazı yerleri hafifleştireceğim. Bazı yerlerde betimlemelerimi güçlendireceğim. Hedefim bu ayın sonunda bitirmek ve böylece artık yani gelecek ayın başında daha ilk gününden maili göndermem gereken yere göndermek. Yayın evine yani. Heyecanlıyım. Yani bu benim hep istediğim bir şeydi. Hep çok istediğim bir şeydi. Kendime bildim bileli. Yani bu hikayenin, bu isteğimin, hayalimin yani benimle birlikte büyüdüğünü düşünüyorum. Ve umarım istediğim gibi olur. Şimdilik içimesinde tabii kitabı yazma aşaması ve hikaye oluşturma aşaması dışında birçok aşama olduğunu da biliyorum ama bakalım işte. Şimdi düzeltme aşamasındayım ve sizi de buradan itibaren dahil etmek istedim bu maceraya. Umarım güzel gelişmeler olur. Öyle. Her şey yerli yerindeydi. Bu detayı vaktini unutmuşum bile. Yeni uyandığımda, uyumadan önce, günün tam ortasında, koltukta, kahveyle, çayla, zaman ve mekan fark etmeksizin sürekli düzeltmelerimi yapıyorum. Çünkü artık gerçekten göndermek istiyorum. Kitabı yazmak beni bu kadar zorlamamıştı belki de. Düzeltmeler daha çok zorluyor. Bir elim sürekli TDK'da bu nasıl yazılır diye bakarken bir yandan hikayenin tamamını oturtup mantıksal hatalar var mı diye bakıyorum. Biraz zorlandığım bir dönem oldu. Gerçekten benim için yazmak daha basitti diyebilirim. Ama bugün ayın 5'i ve bu kitabı bugün artık yayın evine gönderiyorum. Tam 10 gün sonra çok güzel bir mail aldım. Mailde diyordu ki eserinizi inceledik, emeklerinize sağlık, bizim için basıma uygundur. O kadar mutluyum ki editör kurulunca onaylanmış bir kitabım var artık. Tabii ki elim alana kadar rahat etmeyeceğim. Ve bundan sonraki aşamalar daha da zor. Onun da farkındayım. Ama gerçekten çok mutluyum. Gerçekten aşırı mutluyum. Kendime şöyle güzel bir salata yapmıştım. Ton balıklı, nohutlu, marullu falan ama size göstermeden bitirdim. Biraz aceleye geldi bugün aslında yemeğim. Amerikanlarla nasıl gidiyor diye sorarsanız fena değil. Aslında aklımda çok farklı bir şey vardı ama sonradan baktım çok vakit alacak. Hemen bunu yapayım dedim. Bir mail aldım. Daha doğrusu sabah gelmiş ama ben eve geldiğimde mail kutumu kontrol ettim. Cuma günü bitirdiğimi düşündüğüm işin aslında çok da iyi olmadığını fark ettim. Hemen bitirmem gerekiyor. Zaten bugün akşama kadar bununla uğraşırım diye düşünüyorum ama bitmezse de artık yarın da uğraşırım. Ertesi gün gönderirim. Ne kadar çabuk biterse o kadar yani üzerimden büyük kalkmış gibi hissedeceğim. O yüzden hemen ona başladım. Ve şu an bayağı bir daldım. Yani öyle videoyu biraz unutur derecede dalmış olabilirim. Hemen bunu benim bir hızlıca bitirmem gerekiyor. Sağlıksız ve kendimi üzülerek besleniyorum ki bugün. 4 bardak kahve içtim. Evde yaptığım tek iş çamaşır yıkamak oldu. Ve onu da dışarıya çıkmadan evin içerisine astım. Şuradan görünüyor. Gerçekten hiçbir şey yapmadığım, daha doğrusu tek bir şeye odaklandığım bir gün olduğu için biraz böyle geçti. Yapmam gereken
Şurada yediğim bisküvi var. Yapmam gereken bir düzeltme vardı ve bu düzeltme 200'ü aşkın sayfa için olduğundan dolayı gözlerim de ağrımış durumda. Yani gözlüğümle birlikte yapıyorum ama gözlüğü takıyor olmama rağmen gerçekten biraz beni mahveden bir çalışma oldu. Quale bar sarebbe? Mi sembra che piano forte. Yeniden merhaba. Bugün kapak aşamasının son çalışmasını da bitirmiş durumdayız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Sizi kitabın böyle son düzeltme aşamasından itibaren aslında dahil ettim bu kitaba. İşte editör aşamasını birlikte yaptık. Bayağı bir revize edildi kitap bu süreçte. Birçok kez gitti geldi vesaire. İç tasarımda yine aynı şekilde. Sonrasında kapak çalışmasına başlandı ve kapak çalışmasını ben daha kısa sürer diye düşünmüştüm ama yaklaşık böyle 6-7 günden beri de onunla biraz uğraştık. Sonuç olarak bugün son hali istediğim haline gelmiş oldu ve artık basıma onayladım az önce maille. Bakalım ne zaman basımdan çıkacak ve bakalım ne zaman sizin de alabileceğiniz adreslere gönderilecek. Gerçekten çok heyecanlıyım. İlk kapağı gördüğüm gün gerçekten böyle çok hani dumur olmuştum. Böyle inanmıyorum. Çünkü tamam bir kitap yazdım ama o kitabı böyle fiziksel gösterecek şey hani kapaktır ya, fiziksel olarak var olması. Gerçekten o beni çok duygulandırdı. Bilmiyorum. Bu anları böyle kamerada hani kaydetmiş olmak beni biraz da iyi hissettiriyor. Sonra dönüp bakabilirim, bu heyecanlarımı görebilirim diye düşünüyorum. Bu arada kitabın sadece hani yazım bittikten sonra düzenlenmesi ve hani bu anlattığım aşamaların gerçekleşmesi yaklaşık 2,5 ayımızı aldı. Biraz yoğun ve stresli bir dönemdi ve ben biraz yaşamayı durdurmuş, sadece bu odaklı gidiyordum. Şimdi tekrar hayatıma dönebilirim diye düşünüyorum. Yani bir süre en azından biraz daha böyle bir kendimi rahatlatabileceğim aktivitelerde bulunmak istiyorum. Çünkü ister istemez streslendiğim güzel bir dönemdi ama yine de böyle stresli bir dönemdi. Çünkü artık işin içine, yani kitabı yazarken bir tek ben vardım ama işin içine artık başka bir ekip giriyor, yayın evi giriyor, başka insanlar giriyor. Onlarla iletişim, sorunlar ve hani bazı şeylerin böyle düzeltilmesi vesaire, bunlar gerçekten çok farklı bir dinamik katıyor. Size kapağı tekrar göstereceğim arkadaşlar. Aslında sürpriz mi olsa diyordum ama sonradan vazgeçtim. Kitabı, yani şu an bu videoyu izleyenler diyecek ki çünkü biz kapağı görmek istiyorduk. O yüzden tekrar kapağı göstereyim şöyle size. Bu benim kitabım mı diyorum bakınca ama evet benim kitabım. Şu an aranızdan okuyacak olan insanlar acaba ne düşünecek diye düşünüyorum. En çok hangi bölümü beğenecekler, en çok hangi karakteri beğenecekler, ne gibi yorumlarda bulunacaklar. Yani o kadar meraklıyım, o kadar heyecanlıyım ki size anlatamam. Şu basım aşamasından çıksın ve size alabileceğiniz adresleri söyleyeceğim artık. Gerçi ben şimdiden biliyorum, işte D&R'larda, BKM'de, Kitap Yurdu'da yine detaylı olarak size söylerim linkleriyle birlikte. Basım aşamasında bence çok hani uzun takılmayacağız çünkü gerçekten hızlı çalışan bir ekip. Çok heyecanlanıyorum ya, bilmiyorum, hani şu an böyle D&R'ı açtığımda mesela böyle şu an bakıyorum, D&R'da hala bir İpek Büşra Zeoli yok ama bundan belki de bir hafta sonra işte İpek Büşra Zeoli yazınca ya da kitabımın adı yanlışlıkla Aşık Oldum yazınca D&R'da böyle hop çıkacak orada. Değişik bir his. Ya çok anlatamıyorum size. Şu an böyle biraz duygularımı baskılamaya çalışıyorum. Çünkü gerçek duygularımı burada açığa çıkarsam korkabilirsiniz ama aşırı korkunç şekilde mutluyum. Bu kadar. Bu video böyle size kitabımın nasıl çıktığına dair, yani bir kitap çıkartırken hangi aşamalardan geçtiğine dair böyle kısa bir video, kendime de dönüp bakabileceğim bir yanı olsun istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve umarım beğenirsiniz kitabımı. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye bye.